Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz öncelikle. Bu videomuzda süper trendi inceleyeceğiz ve en iyi bir şekilde nasıl ticaret yapabiliriz bunları değerlendireceğiz. Hemen şöyle uyarımızı yapalım. Bunlar yatırım tavsiyesi değildir. Bunlar kendi görüşlerimizdir ve çalışmalarımızdır. Hemen şöyle bakın. Petkim hissesini seçtim. Ve şu bölümden süper yazdığınızda bakın süper yazdığınızda birçok süper trend geliyor. Bunlar tabi aşağıda bakın birçok eklentili versiyonları var veya değiştirilmiş versiyonları var. Biz burada en sade olanı seçiyoruz. Yani en üsttekini seçiyoruz. Buna tıkladığınızda ne yapıyor? Bakın şöyle bir grafiği üzerine bir indikatör geliyor. Ve bu indikatör bakın mumların altında ve üstünde hareket ettiğini ve çizgi halinde hareket ettiğini ve bazen yeşile bazen kırmızıya döndüğünü görüyorsunuz. Yeşil al sinyali, kırmızı ise sat sinyali. Basit bir şekilde böyle. Mumlar üzerine çıkıyor bakın. Çizgi kırmızı çizginin üzerine çıkıyor. Yeşile dönüyor. Yani yükseliş trendi başladı. Altına indiyse düşüş trendi başladı demek oluyor. Bakın şimdi nasıl kar getirdiğine bir bakalım. Şuradan bir yeşil var ve şuraya kadar hiç bozulmadan devam etmiş. Burada %248'lik bir kar getirisi sağlanmış. Yine şuradan bakın bir al sinyali gelmiş buraya. %90'lık bir ortalama kar getirisi. Yine şuradan da ortalama %98'lik bir kar getirisi sağlanmış. Ve yine bakın burada bir yeşile dönmüş. Tabi her zaman böyle mi? Değil. Şimdi bakın şu bölgede de bir yeşile dönmüş ama şurada %10 yükseldikten sonra tekrar düşüyor ve %16 hatta şuraya geldiğimizde %20'lik bir zarar yazıyor. Tabi burada niye başarısız olmuş? Bunda çeşitli sebepleri var. Şimdi onları yani ayrıntılarıyla ineceğiz. Şöyle bunları kaldırabiliriz. Şimdi biz yani bizim stratejimize göre önce neden başlamamız lazım? Büyük zaman diliminden başlamamız lazım. O zaman ne yapacağız? Önce aylık bazda bakacağız. Ve aylık bazda bak görüyorsunuz. Şöyle buradan bir al sinyali gelmiş buraya kadar ve buradan bir al sinyali gelmiş buraya kadar. O zaman burada bir al sinyali olduğu yere bir bakın işaret bırakacağım. Büyük sinyal buradan geliyor. Biz suyun yönünü önce bileceğiz ki boğulmayalım. Yani küçük zaman dilimlerinde çok fazla zarar etmeyelim alsat yaparak, ticaret yaparak paramızı kaybetmeyelim. Önce büyük suyun akarını öğreneceğiz. Daha sonra günlüklerde veya haftalıklarda her düşüşü veya işte inişi değerlendirip onlardan kar elde etmeye çalışacağız. O zaman buraya bir işaret bırakıyoruz ve artık şu bölgeden sonra bu bölgeden sonra ki düşüşleri değerlendireceğiz ve kar etmeye çalışacağız. O zaman hemen haftada açalım tekrar. Evet bakın çizginin altındaydı. Şimdi bu bölge bizim zarar ettiren %20'lik zarar ettiren bölgeydi. Neden zarar ettirdiğini şimdi anlamışsınızdır büyük ihtimal. Çünkü aylıkta hala sattaydı. Yani aylıkta büyük zaman diliminde eğer al yoksa o zaman küçük zaman dilimleri sahte fake ne yapabilir? Sinyaller gönderebilir ve sizi zarara uğratabilir. İşte burada da öyle olmuş. Yükseliş gelmiş. Evet ciddi bir yükseliş. Burada tepki yönleyenler gelmiş ama büyük rally burada gelmez. Büyük rally şurada gelir. Neden? Çünkü şu bölgede artık aylıkta ne olacak? Aylık zaman diliminde bir al geldiği için o zaman rally başlayacak. Ve buradan sonra da rally başlamış. Şimdi buradaki düşüşler bizim için hep fırsat olacak. Bakın burada hemen şöyle bir düzeltme hareketi gelmiş. Burada %20'lik düşüşü alacaksınız. Burada yine %20'lik bir düşüş var. Bunu da alabilirsiniz. Burada hiç sat yok arkadaşlar. Zaten büyük zaman dilimi aldı. Daha devam edecek söylüyor. Burada yine bir %20'lik düşüş. Yine bir fırsata çeviriş. %20'lik düşüşü fırsata çeviriş. %25'lik düşüş yine fırsata çeviriş arkadaşlar. Burada bakın %2, 4, 6, 8 yani bakın %80 yaptı. Bu düşüşleri her birini değerlendiren kişiler %80 yaptığını söyleyebiliriz arkadaşlar. Bu şekilde ticaret yaptığınızda çok avantajlı ve karlı oluyor. Peki şurada sata döndü. Burada sata döndü. Peki burada ne yapacağız? Burada destek farklı strateji uygulayabilirsiniz. Mesela destek bölgesi burası. Buranın altına gelmedikçe buraya yaklaşınca alım yapabilir ve burada %39'luk bir kar getirisi sağlayabilirsiniz kendinize. Tabii ki burada direnç var. Direnci de geçemeyeceği için burada satacaksınız. Burada şimdi kısa vade elinizde
tuttuğunuz miktar ayrı olacak. Uzun vade elinde tuttuğunuz miktar ayrı olacak. Bunu da aklınızdan çıkarmamanız lazım. Zaten bundan sonrası bakın şunu kaldıralım. Şuradan sonra her düşüşü yani aylık gelen kırmızı mumlar bizim için birer fırsat oluyor. Ta ki nereye kadar? Ta ki şuradaki gibi bir sat sinyali gelinceye kadar veya daha yakın bir sinyal, sat sinyali gelinceye kadar devam edecek. Bu tabi zaman dilimi haftalıkta. Şimdi bir de günlükte değerlendirelim. Günlükte daha çok sinyal var. Şimdi günlükteki sinyallere baktığımızda yine en yakın zaman dilimlerinden bir tanesi olduğu için daha yakından takip edip daha yakından burada ticaret yapıp kâra çevirebiliriz. Mesela burada bir sat sinyali var. Biz takip edeceğiz. Ne zaman ala döndüğünde zaten büyük zaman dilimi al veriyordu. Bu bizim için bir düzeltme hareketinin bitiş noktası oldu ve burada %16'lık bir kâr getirisi sağlamış olduk. Şurada al sinyali birlikte. Burada da sat sinyali. Tabi eğer şurada satamadıysanız çok daha küçük bir miktar. Şöyle %6. Ama tekrar ala dönüyor. Yani beklediğinizde tekrar yükseliyor. Çünkü büyük zaman diliminde yani suyun akarı yukarı doğru olduğu için hep yukarı doğru gidecek. Daha burada hızlandığını görüyorsunuz zaten. Şuradaki bir silkelemeden sonra daha hızlanıyor. Buradaki düzeltme hareketleri bu şekilde arkadaşlar değerlendirebiliyorsunuz. Süper trend bu şekilde kullandığımızda çok faydalı oluyor. Peki kötü yönü ne? Kötü yönü arkadaşlar şöyle yataya sardığında fiyat bunu kendiniz belirleyeceksiniz. Yani piyasanın düşüş mü yoksa hani eğilimini düşüş eğiliminde mi yoksa buranın yükseliş eğiliminde olup olmadığını siz fark edebilmeniz lazım. Mesela şurası geçilmeyen bir bölge. Yine burası da bir destek görevi gören bir bölge. Bakın şöyle. İşte bu aralıkta mesela fiyat hareket ediyor. Uzun zaman boyunca hareket ediyor. Bu burada hareket ettiği sürece arkadaşlar gelen sinyaller çok da böyle güçlü bir sinyal olmayacak arkadaşlar. Bakın burada al sat karışık. Burada sadece para kaybedersiniz. Ama destek bölgelerini değerlendirirseniz farklı yöntemlerle tek başına süper trendi kullanmadan birkaç indikatör birlikte kullanarak değerlendirebilenler burada her bir yükselişten %90, 80, %50, 30 burada kazanabilirler. Çünkü burası bir yatay piyasa. Yatay piyasada da kazanılabilir. Yükselişte de düşüşte de kazanılabilir arkadaşlar. Önemli olan fiyatın yönünü doğru tahmin edebilmek ve fiyatın yönüne göre ticaret yapmak. O zaman gerçekten her ticaretinizde az veya çok kâr edeceksiniz. Yine başka bir örneğe bakalım. Mesela Otokar'a bakalım. Evet, Otokar'da süper trend nasıl çalışmış? Şöyle önce büyük zaman diliminden birkaç tane işaret bırakalım. Bakın. Şöyle bir tane burada al sinyali var. Bir tane burada al sinyali var. Evet. Şöyle bir al sinyali. Bir de burada al sinyali var. Şimdi buraları değerlendirelim. Buradan alan kişi mesela aylıkta %150 kar etmiş. Uzun yani büyük zaman değil aylık bazda. Evet %90'lık bir kar getirisi var. Yine şu bölgeden yine %70'lik bir kar getirisi var. Şu bakalım bir de buradan küçük bir trend daha var. Bu da %40 bir kar getirisi var. Yani her seferinde çok ciddi karlar sağladığını görüyorsunuz. Buradan da zaten %600 yani 6 kat gitmiş. Hala da gitmeye devam ediyor. Gitmeye de devam edecek. Bu böyle yükseliyor arkadaşlar. Herhangi bir sorun yok. Peki şimdi şöyle ya da şu bölgeden bir değerlendirme yapmak istiyorum. Mesela burada bir al var. Şimdi bu uzaklık ne anlama geliyor? Biraz oraya değineceğim. Mesela burada şu çizgiye çok yakın. Ama saat vermemiş. Burada saat vermiş. Şu bölgenin bakın şu bölgede de çizgiye çok uzak. Yani indikatör çizgisinde yani kesişim noktasına çok uzak. Yine bakın bu bölge çok uzak. Şu bölge çok yakın. İşte buralarda yine ayrıntılı bir şekilde değerlendirenler için güzel fırsatlar yakalama bölgeleri diyorum ben bunlara. Peki ne yapacağız? Nasıl yakalayacağız buradan güzel fırsatları? Şöyle arkadaşlar. Şimdi bu bölgenin buraya uzak olması
Yani volatilitenin çok olacağı anlamına gelir. Yani fiyat arkadaşlar şu bölgeden buraya kadar uzayabilir. Yani çok volatil bir piyasa var. Yani fiyat çok hızlı bir şekilde hareket edebiliyor demektir. Şimdi haftalıkta açalım. Bu bir aylık. Şöyle haftalıkta açalım. Eğer fiyat bu çizgilere çok yakınsa o zaman volatilite az olacak. Yani fiyat oynaklığı az olacak. Küçük küçük bakın küçük küçük hareketler. Daha sonra uzaklaştıkça daha bakın burası boşalıyor. Aradaki fark boşalıyor. Ve hareketin hızlandığını görüyorsunuz. Bakın şu bölgede hızlanıyor. Bu bölgede ne oldu arkadaşlar? Bakın çok yakın. Şu bölgede çok yakındı. Bu bölgedeki mesela her bir mum %5'lik ama şu üst bölgede arkadaşlar %8'lik mumlar var. Yani burada hareket kabiliyeti daha da yükseliyor arkadaşlar. Ama çizginin altına indiğinde zaten o bir sinyal verdiği için orada bir değişim oluyor. Bu şekilde yine değerlendirebilirsiniz. Fiyat çizgiye yaklaştığında volatilitenin düştüğü anlamına gelir. Çizgiden çok uzaksa daha sık hareket yani volatilite yüksektir. Daha sert hareketler yapabilir. Bu şekilde zaten çizginin üzerine ve altına geçtiğinde de yakın bir sinyal verdiği için yine ayrı al-sat olarak trendin yönü ve eğilimi hakkında bilgi edinebiliriz arkadaşlar. Bu şekilde bu aradaki boşluklarda volatiliteyi işaret eder arkadaşlar. Umarım sizler için faydalı olmuştur buradaki al-sat sinyalleri. Zaman dilimlerine dikkat edin. Her zaman diliminde kullanılabilir aslında. Ama tabii ki neye sahip olmanız lazım? Suyun akarının hangi yöne gittiğine yani büyük hareketin ne tarafa meyilli olduğunu bilmeniz lazım. Böyle hareket ettiğinizde daha çok ne yapacaksınız? Kazançlı çıkacaksınız. Tıpkı bakın burada mesela 1 saatlikte şöyle bir hareket. 1 saatlikte de kullanabilirsiniz. Ta ki buradan buraya kadar %29'luk bir ortalama hareketi sağlanmış. Yine şurada sattığınızda %10 daha ucuza alabiliyorsunuz. Bu şekilde yani 1 saatlikte de kullanabilir. Daha büyük zaman dilimlerinde de kullanabilir. Önemli olan piyasanın yönünü iyi tahmin etmek ve iyi öğrenmektir. Sağlıcakla kalınız.